Efendim herkese merhabalar. Ramazan ayının böyle ortalarına yaklaştığımız şu günlerde hepimizin evlerinde biraz böyle bayat pide birikmeye başladı diye tahmin ediyorum. Mübarek gün israf etmek olur mu? Tabii diğer günlerde de olmaz. O yüzden ben size bugün bayat pideleri kullanarak yapacağımız gerçekten hem lezzetli hem doyurucu güzel bir tarif olan muhlama tarifiyle geldim. Bayat pide muhlaması. Bunu bayat pideyle de yapabilirsiniz, bayat ekmekle de yapabilirsiniz. Önce gördüğünüz gibi ben böyle bayatlamış pidelerimi aldım. Şimdi sahurda hepimize yetecek kadar şöyle bunları küçük küçük küp küp dilimleyeceğiz öncelikle. Diğer malzemelerimizden de bahsedeyim. Diğer malzemelerimiz tereyağı, mısır unu, peynir, biraz su ve biraz da süt. Aslında pide dışında hepsi muhlamanın malzemeleri. Ama bu sefer hem lezzetli bir tarif olsun hem de bayat pideleri değerlendirmek adına bunları birleştirmeye karar verdim. Evet, bütün ihtiyacımız olan pideleri doğrayıp kasemize alıyoruz. Yağım eridi, köpür köpür köpürmeye başladı. Şimdi buna şöyle 3 yemek kaşığı kadar mısır ununu ekliyorum. Bunu burada kavururken orada da süt ve su karışımım ısınıyor. Bu arada kameramın şarjı bitti. Ben de güzel etrafı batırdım. Ve telefonla çekmek zorundayım şu anda bu kısmı. Şu anda altını kıstım ben bunu. Kavurmaya devam ediyorum. Şimdi bir iki çevirdik, böyle güzel 2-3 dakika kadar çevirdik. Mısır unlarımız hemen hemen kavruldu. Şimdi buna biz böyle ocakta başladık. Son aşamasını muhlamayla pidelerin iyice birbirine kaynaşması için fırında devam edeceğiz. Ve peynirleri de fırına girmeden hemen önce atacağız. Evet, şimdi bakın burada da benim sütüm ısındı. Isınan süt ve su karışımını buna döküyorum ama bir yandan da ne yapıyorum? Karıştırmaya devam ediyorum. Tuz koymuyorum. Peynirimizin tuzu yeterli gelecektir. İsteyen dileyen koyabilir tabii ki. Şöyle bir bütünleşsin. Yeterli olacaktır. Ocaktan alacağım. Evet, fazla suyunu çektirmiyoruz burada. Şimdi bunun altını kapatıyorum ve pidelerimin başına geçiyorum. İhtiyacımız kadar pidemizi doğradık. Tamamını doğramadım. Şurada çeyrek pideyi de bıraktım. Yeter çünkü bu kadarı bize. Şimdi hemen hemen yaklaşık 1 su bardağına yakın bir sütü bunun üzerine döküyoruz ve karıştırıyoruz. Pidelerimizi yumuşatıp ıslatmak için yapıyoruz bu işlemi. Şöyle 1 su bardağını tamamlayayım bari. Hak geçmesin. Bugün bize şey derler, yemek yaparken bir şeyleri çok sıçratıyorsan misafir gelecek derler de pandemide de ne misafir olacak? Her şeyi sıçratıyorum ama ben. Evet, şimdi bakın bu şekilde ıslatıyorum bütün pideleri. Kaşıkla da yapabilirsiniz tabii ki. Şimdi şöyle bir fırın kabı aldık. Şöyle sadece bir kaşık dibine bulaştırmak açısından muhlamamı sürdüm. Ve bu pidelerimi bu fırın kabına boşaltıyorum. Şimdi burada evde hangi peyniriniz varsa, tabii ki böyle kaşar tarzı, çeçil tarzı sünen peynirler daha çok işimize yarayacaktır. Onları da buna katacağız. Şimdi bakın muhlamayı da hazırladığım muhlamalı karışımı da buna döküyorum. Şimdi bu karışıma kaşar peynirleri ekliyorum ben. Hatta biraz da böyle beyaz peynir falan var. Hem onları da değerlendirmiş olalım hem de böyle farklılık tat katsın diye onları da ekleyeceğim.
Şimdi iyice bu karışımı güzelce bir harmanlıyoruz. Peyniri, muhlamayı pidenin her yerine gelecek şekilde karıştıralım. Çok da böyle ezip parçalamayın da nazik nazik karıştıralım. Fırınımı da ben 180 derecede ısıttım. Şimdi bu fırına gidecek. İsterseniz daha çok peynirli yemek isterseniz böyle çıkarmadan 1-2 dakika önce tekrar peynir eklemesi yapabilirsiniz. Ama hem lezzetli hem de oldukça doyurucu güzel bir muhlama oldu. Evet, şimdi ben muhlamamı fırına gönderiyorum. Muhlamamız fırından çıktı. Valla sıcak sıcak cızırtısı geliyordur. Şöyle bir bakalım hemen. Bakın peynirler ne kadar güzel erimiş. Ekmeğimiz yumuşamış. Allah'a çok şükür bu güzelim pideyi bir sahur yemeğine çevirip değerlendirmiş olduk. Tadına biz birazdan bakacağız. Umarım sizler de beğenir ve yaparsınız. Efendim, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmanızı rica edeceğim. Çünkü çok güzel tariflerimiz var sırada. O tariflerde de beraber sizlerle buluşuruz. Ayrıca beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmezseniz çok memnun olurum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.